Ses kontrol. Gel canım buraya. Katmer diyoruz. Sevgiyle Oktay Usta sizler için güzel bir peynirli katmer poğaça hazırlayacak. Sevgili seyircilerim, bardağımın içine çiçek yağımı koydum. Şöyle güzelce süzüldü. Kabarcıkları da çıktı. Güzel bir poğaça olacak. Efendim mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Katmer poğaça diyor. Maydanozlu ve peynirli olacak. Ev yapımı, kolay, hiç zorlaştırmadan en kolay haliyle güzel bir katmer, yani kat kat olan bir poğaça sizler için Oktay Usta'dan geliyor. Şimdi poğaçamızda neler var sevgili seyirciler? Hemen malzemelerle başlamak istiyorum. Önce sıvılar, çünkü önemli olan burada. 1 su bardağı süt, ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı yağ, çiçek yağı, 1 tane yumurtanın akı içinde, sarısı üzerinde. 1 paket burada sevgili seyircilerim instant maya var. 1 tatlı kaşığı tuz, şeker koymadım. İstiyorsanız koyabilirsiniz. İç harcında maydanoz ve beyaz peynir, kat aralarında da tereyağı olacak, böyle kat kat kat. İster 8 kat, ister 10 kat olacak poğaçamız. Önce sıvılarla başlayacağız sevgili seyircilerim. Şimdi buradaki suyumuz şu andaki soğuk su. Burada hamur işlerinde çok önemli bir püf noktası vardır. O da nedir sevgili seyircilerim? Buradaki koymuş olduğunuz ürünlerin sıcağa yakın, ılıktan bir tık yukarıda olması çok çok önemlidir. Yani performansını iyi elde edebilmek için söylüyorum bunu. Evet, şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyor. 1 bardak sütü alıyorum karıştırma kabının içine. Buradaki şimdi koyduğum sıcak su ile burada ne olacak? Bir denge oluşuyor yani. Hepsi de ılımış olacak. Evet efendim, şimdi 1 çay bardağı çiçek yağı geliyor. Çiçek yağı olur, zeytinyağı olur, mısır özü yağı olabilir. Olabilecek seçenekleri sunmaya çalışıyorum sizler için değerli seyircilerim. Şimdi önce sıvıları bir karıştıralım. Parmağımı batırıyorum çok sıcak mı diye. Yok, gayet güzel. Parmak dayanabilir bir ısıda. Güzel. Şimdi hemen buraya 1 paket instant mayayı da döküyorum. Instant maya olabilir. Başka kaç seçeneğimiz var. Kuru maya olur. Sevgili seyircilerim, bir de yaş maya var. Yani mayalar 3'e ayrılıyor. Instant maya, kuru maya ve yaş maya olmak üzere 3 çeşit sevgili seyircilerim. Evet, şimdi buranın üzerine şimdi 1 yumurtanın akı geliyor. Sarısını üzerine sürmek için kullanacağız. Akı da içinde olacak. Gel canım buraya. Oy 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 oy. Allah, kaçtı. Bir parça yumurtanın kabuğu gitti içine. İşimiz şimdi burada biraz zorlaşacak ama mutfakta çareler tükenmez diyoruz. Sevgili seyircilerim, sizin de başınıza gelebilir. Yumurtanın kabuğu kaçtı içine. Hemen o zaman ne yapacağız? Mecburen süzdüreceğiz. İnşallah maya erimiştir ki orada süzgeçte kalmasın diye söyle. Sevgiyle inişi gerçekleştiriyoruz sevgili seyircilerim. Ne olduysa yumurtanın kabuğunun kaçmasından sonra oldu. İşte burada o arkadaş. Gel buraya. Niye kaçtın? Bu kadar uğraştırdın bizi. Evet, bu yumurtanın kabuğu bayağı bize bir iş çıkardı. Ama olsun, olabilir. Ne yapalım? Hayattır bu. Bazen böyle şeyler olur. Şimdi burada kenarlarında bakın mayalar duruyorlar. O yüzden ben yine bu kabımı alacağım ki ne yapsak da 2 tane kabımız mecburen burada kullanmış olduk. Hiç sıkıntı yok sevgili seyirciler. Allah ne verdiyse imkanlar ölçüsünde devam edeceğiz. Şimdi şöyle tezgahımı bir temizleyeyim. Temizlik tamam. Önce sıvılar karışacak dedik efendim. Sıvılarda şimdi burada eksik ne var? Tuz var. Tuzunu da koyalım. Şeker istiyorsanız 1 tatlı kaşığı şeker koyabilirsiniz. Ben bugün şeker koymayacağım. 1 tatlı kaşığı tuzunu da ekliyorum. Burayı hemen özetleyelim. 1 bardak süt, 1 çay bardağı çiçek yağı, 1 çay bardağı su, 1 yumurtanın akı,
sevgili seyircilerim, bir tatlı kaşığı tuz da geldi. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Burası kat araları için, burası iç harcı için, burası da üzerine sürmek için. Evet, şimdi un ölçümüz burada 4,5 su bardağı unumuz var. Ölçtüm. 4,5 su bardağı gramaj olarak tam 500 gram yapıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgiyle un yavaş yavaş iniyor. Birazını ayıracağım. Duruma göre olur ya. Fazla gelirse sıkıntı yaşamayalım diye. Sıvı haliyle ilerlemek kolaydır un ilave edip de. Sertleşirse kıvamını açmak zor olur. Hamurumuzun şimdi kıvamı ortaya çıktı. Sevgili seyircilerim, yoğurma bölümünü birlikte yapacağız inşallah şimdi. Evet, 500 gram un ile hazırlanan güzel bir katmer poğaça. Patatesli olur, peynirli olur, pırasalı olur. Allah ne verdiyse sevdiğiniz ürünler ile iç harcını hazırlamak mümkündür. Sevgili seyircilerim, hamurumuz güzelce yoğruldu. Kulak memesi yumuşaklığında güzel böyle şovlarımızı filan da yaptık. Çocuklarımıza da güzel ilgisini çeker yavrularımızın. Şimdi şöyle birazcık un serpiyorum. Serptikten sonra hamurumuzu 10'a böleceğim. Önce ortadan ikiye böldükten sonra sevgili seyircilerim şuradan sonra bölüyorum ki dengeli yapabileyim diye. 1, 2, 3, 4 ve 5. Aynı şekilde buradakini de bölüyorum. Toplamda 10 bezeye bölüp hamurumuzu güzelce bezelere böleceğiz. Sonra bezelere böldükten sonra hamuru bir dinlendireceğiz. Çünkü hamuru güzelce özleştirdik. Şeklini, her şeyini güzel yoğrulmasını yaptık. Ama şimdi bir de dinlenmeye ihtiyacı var. Bezeler halinde bir 10 dakika, 15 dakika üzeri kapalı bir halde dinlenmeye bırakacağım. Çünkü neticesi böyle çok güzel olur sevgili seyirciler. Hamur dinlenmezse ne olur? Biraz sert olur. Onun dışında başka hiçbir şey olmaz. Üzerine kuru bir bez örteceğim, kapatacağım. Güzelce bir 10-15 dakika mayalansın. Ondan sonra tereyağıyla buluşma vakti diyoruz. Ses kontrol, deneme, 1, 2, 3. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Okey, tamam. Evet sevgili seyircilerim. Şimdi hamurumuz mayalanırken tereyağını fırına koydum. Orada güzelce yumuşasın, sürülebilir hale gelsin istedim. Sevgiyle 50 derecelik fırında şu anda yumuşamış durumda. Güzel. İsterseniz ocak üzerine de eritebilirsiniz. Şimdi hazırlıklarımızı tamamlayalım. Yağımız eridi. Maydanozu doğramıştım. Beyaz peynir ile maydanozu karıştırıyorum. Şöyle çatal ile ezeceğim. Bir iç harcı hazırlayacağız. Acı seviyorsanız biraz pul biber ekleyebilirsiniz sevgili seyircilerim. Şu anda burada beyaz peynir ve maydanoz karışımıyla bir iç harcı hazırlıyorum. Kaşar peyniri olur, yöresel peynirler olur. Allah ne verdiyse. Bütçeniz, imkanınız hangisine elverişliyse o şekilde iç harçlar hazırlayabilirsiniz. Evet efendim, şu anda iç harcımız sevgili seyircilerim görüyorsunuz. Maydanozlu peynirli harcımız hazırdır efendim. Evet, bu hazırlıkta tamamlandıktan sonra şimdi sevgiyle efendim üzerine kapatmış olduğum hamurları açıyorum sevgili seyircilerim. Mayalanmışlar mı? Ay canlarım benim, ne güzel olmuşsunuz. Puf puf, oo, çok güzel. Gayet güzel olmuş. Şimdi merdane ile tabak büyüklüğünde hamurlarımızı açacağız. Bunu ilk koyduğumuz daha hızlı bir şekilde mayalanmış. Evet efendim. Tabak büyüklüğünde katmer poğaçamızın hamurunu altına ve üstüne un serptikten sonra güzelce açıyoruz. Şimdi sevgili seyirciler, burada
fırça yardımı ile şimdi tereyağını üzerine süreceğiz. Yaklaştırıyorum tereyağını. Şurada Bismillahirrahmanirrahim. Evet, mutlaka besmelemizi çekelim. Güzel niyetler yapalım, dualar yapalım. Oktay Usta sen niye bu kadar çok dua diyorsun diyenler olabiliyor yorumlarda filan. Dua edelim ki yediklerimiz şifa olsun. Başka bir niyetimiz yok. Çünkü kime ikram ediyoruz? Ailemizde çocuklarımız, eşimiz, sevdiklerimiz, evimize gelen misafirlere ikram ediyoruz. İnşallah yesinler, şifa olsun. Misafir ağırlamak evin bereketidir. Misafir eve geldiği vakit 10 rızıkla birlikte gelip sadece bir tanesini yiyor, 9'unu haneye bırakıyor. Onun için misafir ağırlamamız çok önemli. Türk kültüründe biz misafir ağırlamayı çok severiz. En iyi yiyecekleri ikram ederiz. En güzel şekilde ağırlamaya çalışırız. İşte bu evimizin aynı zamanda bereketi demektir. Evet efendim, şimdi bir tane daha yağlayacağım. Ondan sonra aynı şekilde tamamını, hepsine aynı uygulamayı yapacağım. Sevgili seyirciler, mümkün mertebede eşit bir şekilde boylarını açmaya çalışalım. Un varsa üzerine şu unu şöyle alıyoruz. Aldıktan sonra getiriyorum. Şuradan üzerine kapatıyorum. Ve tekrar yağını sürüyorum. Hatta şöyle de olabilir. Biraz şuradan da alabiliriz. Sürüyoruz üzerine erimiş olanla birlikte. İşleme bu şekilde devam ediyorum. 9 kata da aynı işlemi yapacağım. 10. katın üzerine yağ sürmüyoruz. Katmerimizin son katına gelmiş bulunuyoruz. Şimdi son katını da yağlayacağız. Kaç gram yağ ile yağladık katmerimizi? 10 kattan oluşuyor. Toplamda 100 gram tereyağı ile yağladık. Eğer tereyağı Oktay Usta yarı yarıya azaltsam olur mu diyen seyircilerimiz olabilir. Herkesin bütçesi, ekonomisi bir olmayabilir. Burada 50 gram kadar tereyağı koyup diğer kalanını da bir yarım çay bardağı kadar da sevgili seyirciler çiçek yağı koyup karıştırıp eritilmiş tereyağı ile birlikte kat aralarına sürebilirsiniz. Biraz daha hani herkese hitap etsin diye söylüyorum. Ama her zaman tercihimiz bu özellikle hamur işlerinde tereyağından yana. Hani ben biraz daha ekonomik olsun isteyenler için söyledim bu alternatifi. Şimdi son katı koyuyoruz. Toplamda 10 kat. Katmer diyoruz. Evet efendim, tabak büyüklüğünde açtıktan sonra son katını koyuyorum. Sevgili seyirciler, sevgiyle şöyle hafiften, bakın bastırmıyorum. Sadece seviyorum şöyle. Evet, bu şekliyle şimdi bu katmerin özelliği üzerine streç film sarılacak. En az 1 saat buzdolabında bekleyecek. Vaktiniz varsa, hatta akşamdan filan hazırlarsanız çok güzel olur. Akşamdan hazırlayın, streçe sarın. Ertesi gün açın, peynirini koyun. Mayalandıktan sonra verin fırına. Onun için şimdi biz hazırlığımız tamamından sonra 1 saat buzdolabını bekleteceğiz. Açıp peyniriyle buluşturup sonraki aşamalara devam edeceğiz. Streç film sarıyor ve buzdolabına gönderiyorum. Katmer gidiyor dolaba. Hamura çok güzel oldu sevgili seyirciler. Şimdi buzdolabından katmerimizi aldık. Üzerinden streç filmi kaldırıyorum. Streç film olabilir, naylon olabilir. Çünkü mutlaka kapatmak lazım. Kurumaması için sevgili seyircilerim. Kurur yoksa kapatmadığımız takdirde. Şimdi tezgahımızın üzerine un serpiyorum. Un serptikten sonra gel canım bakalım, ayrıl da gel. Gel. Çok güzel. Sevgiyle ayrıldı sevgili seyircilerim. Görüyorsunuz. 10 kattan oluşuyor hamurumuz. Üzerine de un serpeyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burada karar vereceğiz sevgili seyirciler. Yuvarlak bir hamur mu yapayım yoksa kare mi yapayım diye. Yuvarlak da olabilir, kare de olabilir. Şimdi burada önce bir açalım, durumunu görelim, ondan sonra karar vereceğiz. Sevgiyle şöyle parmaklar ile bastırıyorum hamura. Buzdolabında niye koyduk? Onu söyleyelim. Buzdolabına koymamızdaki amaç kat aralarındaki tereyağı sertleşsin ve dolayısıyla sertleştikten sonra kat kat olsun katmerimiz. Ondan dolayı öyle yaptık sevgili seyirciler. Şimdi önce bir yuvarlak açayım. Ondan sonra bakalım kalınlığına filan. Gayet güzel. Haydi bakalım, bak şimdi kaldırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel oldu. Bakın aralardaki tereyağları görünüyordur sevgili seyircilerim. Bak beyaz beyaz aralardan. Çünkü tereyağı sertleşecek arada. Ondan sonra güzel şöyle bir katman oluşturacak. Bayağı büyük bir hamur çıktı ortaya. Şimdi karar vereceğim. Yuvarlak mı keseyim yoksa şöyle kestikten sonra mı dilimleyeyim? Yuvarlak da olabilir herhalde. Görelim ondan sonra. Evet. Sevgili seyircilerim, normal bizim satın aldığımız yufka kadar hemen hemen büyüdü. Gayet de güzel oldu. Tamam. Görüyor muyuz bakın? Şu anda çok güzel oldu sevgili seyirciler. Şimdi ruletle kesme bölümüne geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tam ortadan ikiye. 1, 2, 3 karış. Tam şurası demek. Haydi bakalım gidiyoruz. Önce 2'ye kestim. Sonra 4'e kestim. Sevgili seyirciler. Sonra 4'ten sonra 8'e kestim. Devam ediyorum. Bir daha kesersem ne olur? 16. Yani çok güzel. 16 tane efendim katmer ortaya çıkacak. Sevgili seyirciler. Güzel. Evet, 16'ya kestikten sonra peynirli harcımızdan şuralara bırakacağız. Yalnız katmerlerimiz öyle küçük küçük bir katmer değil. Maşallah babacan. Oldukça büyük yani. Bir katmer ortaya çıkıyor. Ben tüm peynirli harcını bir paylaştırayım. Ondan sonra tezgahımı temizliyorum ve sarma bölümüne geçiyoruz. Şimdi peynirli harcımızı paylaştırdıktan sonra hamurları şuradan bir çıtlatıyoruz. Güzel kolay sarılabilmesi için sevgili seyircilerim. Şimdi sarmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Getiriyoruz. Şu yanları öncelikle şurada bir kapatalım. Bakın şuraya daha şöyle sizin görebileceğiniz alana getireyim sevgili seyircilerim. Şurada bir kapattık ya. Kapattıktan sonra rulo şekline başlıyorum. Sevgiyle sarılıyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bakın şuradaki görüntü geliyor ortaya. Katmerlerimiz şu anda hazır. Tepsiye aldık. Yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye. Şimdi son bir mayalanma yapmamız lazım. Bu bütün hamur işlerinin en önemli kilit noktasıdır. Tepsi mayası gelmeden fırına atmayın. Neticesi güzel olmaz sevgili seyircilerim. Üzerine şimdi hemen bir streç film kapatacağım. Kurumaması gerekiyor. Nemli kalması için. 16 tane çıktı. Eğer ki bu adetler büyüktür derseniz
küçültebilirsiniz, 20'ye de kesebilirsiniz sevgili seyircilerim. Ilık ortamda şöyle bir yarım saat kadar beklesin. Ondan sonra üzerine yumurta sarısı süreceğiz ve önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişireceğiz. Ama hamur işleri gerçekten sabır istiyor. Sevgiyle hazırlanan tatlar olsun. Onun için şimdi sevgiyle, sabırla bekliyoruz. Mayalansın yumurtası, sonra da fırın yolculuğu diyeceğiz. Katmer poğaçalarımız güzelce mayalandı. Vaktiniz varsa 1 saat kadar mayalandırın sevgili seyircilerim. Ne kadar iyi mayalanırsa o kadar iyi olur. Şimdi yumurtanın üzerine birazcık yağ damlattıktan sonra şuradan şöyle teknolojiden de faydalanalım istiyorum. Güzel, hani böyle şurada çırparız ya, çatalla ya da kaşıkla, fırçayla, o yöntemi bize teknoloji o hizmeti sunuyor bakın. Allah! Demek ki hizmeti alırken dışarıya kaçırmamak lazımmış. Evet, güzelce çırptı şimdi. Bakın, çırpma işlemini bu aparat yapmış oldu. Hem de güzel karıştırdı. Gayet de güzel. Evet, şimdi hiç zaman kaybetmeden hemen değerli seyircilerim getiriyoruz. Fırça yardımı ile üzerine sürüyorum. Fırının orta katına 175 derecelik fırına katmer poğaçamızı gönderiyorum. Gelsin çaylar, gitsin fırına güzel katmer poğaçalar. Gidiyor efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olur inşallah sevdiklerimize özenle, sevgiyle hazırlanmış katmer poğaçalarımız. Fırının orta katın, burası kaçıncı kat bakayım? Evet, orta katına gönderdim sevgili seyirciler. Alt üst pişirme bölümünde ve 175 derecede. Kapağını kapatıyorum. Çayı demliyorum. Sonra da fırından güzel kokular geliyor. Kuruyoruz soframızı. Efendim, şimdi fırından katmer poğaçamızın çıkma vakti geldi değerli seyircilerim. Hemen alıyorum. Saatime bakıyorum, 50 dakika sürdü. Pişmesi tam 50 dakikayı buldu. Her fırının performansı farklı oluyor. Mutlaka siz kontrol edin. Fırınınızın durumuna göre bir değerlendirme yaparsanız güzel olacaktır. Birinci tepsi çıkarmış bulunuyoruz. Hemen şimdi kontrol edelim. Altları da pişmiş mi? Evet, altları da bayağı iyi pişmiş. Hatta biraz fazla bile kızarmış sevgili seyircilerim. Evet, şimdi üstü bu şekilde kızarmış olacak. Güzel çayımızı demledik. Ondan sonra normalde hamur işi fırından çıktıktan sonra tepsisiyle yani tepsisinin içerisinde soğursa neticesi çok daha güzel olur. Sevgili seyircilerim, siz öyle yapın. Ben şimdi sunum aşamasına geçeceğim az sonra. Çayım hazır, demlendi. Son bir toparlamamı yapayım. Ondan sonra da hemen servis vakti diyelim. Sunum aşaması. Bir tane de doku testi için ayırıyorum. Doku testi için olanı da alayım böyle. Şimdi sevgili seyircilerim, burası hazır. Şurada çayım olsun. Burası doku testi bölümü olsun. Oktay Usta sizler için birbirinden güzel lezzetler hazırlıyor ama haftada kaç video yayınlıyoruz? Toplamda 3 video. Pazartesi, çarşamba ve cuma günü olmak üzere elimizden geldiğince 3 tane güzel birbirinden video paylaşıyoruz sizler ile. Türkiye saatimiz ile saat 5 gibi her zaman yayın saatimizdir. Bu hatırlatmayı yapmak istedim. Saat kaçta yayınlıyorsun Oktay Usta diye soranlar oluyor. Haftada 3 gün ve saat 5'te yayın yapıyoruz. Videomuz 5'te yayına girmiş oluyor sevgili seyirciler. Aman ya Rabbi, buna ne oldu ya Rabbi, bir şey oldu sevgili seyirciler. Çay aşağıya çökmemiş.
Ben bir doldurdum, içine siyah bir şey gitti. Ya Rab dedim, bir şey oluyor orada ama sonra fark ettim ki aşağı doğru çekince süzdürmem gerekiyormuş. Özür diliyorum. Fark etmedim yani onu. Bir an boş bulunmuşum. Demek ki tam demini almamış öyleyse. Evet efendim. O zaman biz geçelim doku testimize. Doku testimizde bakalım bizim hazırlamış olduğumuz katmerlerimiz nasıl olmuş. Şimdi onu göreceğiz. Çünkü doku testini özellikle istiyorsunuz sizler, durumu nedir diye. Sevgili seyirciler, şimdi şuradan yakından görecekler arkadaşlarımız. Ayırıyorum bak. Sevgi ile ayrılır mısın canım? Ayrılıyor bak. Önce bir ayrılmış halini görelim. Gördük. İki kameraya da çevirdim. Şimdi bakın şuradan içini görelim bak. İçindeki katmanları görüyor musunuz? Boşluğu var içinde. Boşluğu var. Sonra şöyle ayırıyorum. Böyle ayırıyorum. Sonra da pişip pişmediğini kontrol edeceğiz. Demiştim ya, ağırdan pişirelim de içini çeksin diye. Bakın görüyor musun? Ağırdan piştiği için kat kat görüyorsunuz. Tel tel ayrılıyor adeta. Gerçekten tel tel ayrılıyor sevgili seyirciler. Şuraya da bastırayım bakın isterseniz. Basıyorum. Gördünüz mü? Güzel şöyle. Doku testimizi de sizlerle tamamlamış bulunuyoruz değerli seyircilerim. Efendim Oktay Usta'nın kanalına abone olup, yorum atıp, beğenip, dostlarıyla paylaşan bütün seyircilerime teşekkür ediyorum. Allah evinize bolluk, bereket, huzur versin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlık kalın. Allah'a emanet olun.